Şu an hayatınızda en çok güvendiğiniz kişiyi düşünün. Şimdi o kişinin sizinle geçirdiği her saniyeyi aslında sizin sonunuzu hazırlamak için kurguladığını hayal edin. Bir adam tek bir saniyelik tetik çekme anı için kendi hayatının tam bir yılını bir maskenin arkasında geçirdi. Bir insanın başka bir insanı yok etmek için ne kadar ileri gidebileceğini göreceğiz. Ben Mahir SR. Videoya hoş geldiniz. Her büyük yıkım bir kibir anıyla başlar. Bu hikayenin hedefi olan Ubica Seraph şirketi sadece zengin bir oyuncu grubu değil, EVE Online evreninde sarsılmaz bir kale gibi görünen devasa bir imparatorluktu. Şirketin başında ise Mirail adında karizmatik ve otoriter bir CEO vardı. Mirail emrindeki yüzlerce pilotu devasa maden yataklarını ve galaksinin en prestijli istasyonlarını yönetirken sahip olduğu gücün onu hedef haline getirdiğinin farkındaydı. Ama birinin bu kadar ileri gidebileceğini asla tahmin etmemişti. Her şey karanlık koridorlarda verilen bir kontratla başladı. Kimliği bugün bile kesin olarak bilinmeyen bir müşteri, Guiding Hand Social Club adlı kiralık katil ve casus organizasyonuna gitti. İstek oyun dünyasının sınırlarını zorlayacak kadar ağırdı. Ubica Seraph'ın tüm finansal yapısı çökertilecek, her bir varlığı yağmalanacak ve en önemlisi Mirail en değerli gemisinin kokpitinde infaz edilecekti. Bu bir yok etme emriydi. Guiding Hand Social Club'ın lideri Istvan Shogatsu bu operasyon için en tehlikeli silahını seçti. Arenis Zemdal. Zemdal bir savaş değil, bir gölgeydi. Görevi şirketin kapısından bir yabancı gibi girip kalbine bir evlat gibi yerleşmekti. Ancak burada hayati bir kural vardı: acele etmemek. Çünkü dijital dünyalarda güvenlik duvarlarını aşmak kolaydır. Ancak bir insanın güven duvarlarını aşmak aylar, hatta yıllar süren bir işçilik gerektirir. Zemdal Ubica Seraph'ın kapısını çaldığında elinde bir silahı yoktu. Sadece sıradan yetenekli bir pilot profili çiziyordu. Şirketin içine sızdığı o ilk gün aslında geri sayımın başladığı ilk gündü. Ancak bu geri sayımı Zemdal dışında kimse duymuyordu. O andan itibaren Zemdal kendi kişiliğini bir kenara bıraktı ve Mirail'ın en çok ihtiyaç duyduğu sadık yönetici rolüne büründü. Şirketi hiyerarşisinde her bir basamağa tırmanırken aslında attığı her adım Mirail'ın sonuna yaklaşan birer adımdı. Bir casusun en büyük gücü hedefinin ona ihtiyaç duymasını sağlamaktır. Zemdal bunu başardı. Kısa süre içerisinde şirketin operasyonel zekası haline geldi ve Mirail'ın en özel stratejik planlarına dahil edildi. Şirketin tüm anahtarları artık Zemdal'ın elindeydi. Ama o kapıları açmak için değil, herkesin içeride olduğundan emin olmak için bekliyordu. Bir alanı bir gün sürdürmek kolaydır. Bir hafta sürdürmek ustalık gerektirir. Ancak bir alanı tam 365 gün boyunca her saniye, her konuşmada ve her operasyonda sürdürmek artık oyunun sınırlarını aşıp sarsılmaz bir disiplin gerektirir. Zemdal bu bir yıl boyunca sadece bir oyuncu değil, Ubica Seraph'ın en güvenilir kalesiydi. Şirketin her bir üyesiyle tek tek tanışmış, kimin ne zaman çevrimiçi olduğunu, kimin hangi gemiye ne kadar emek verdiğini ve en önemlisi kimin kime ne kadar güvendiğini tüm titizliğiyle not etmişti. İnsan doğası gereği artık birisine bir yıl boyunca güvendiğinizde ondan şüphe etmezsiniz. Zemdal Mirail'ın sağ kolu olduğunda şirketin tüm finansal kayıtları, hangarların giriş kodları ve en gizli mühimmat depolarının anahtarları ona teslim edildi. O bu gücü şirketi büyütmek için kullandı. Evet, yanlış duymadınız. Zemdal bir yıl boyunca yok edeceği şirketi daha da zenginleştirmek için çalıştı. Çünkü çalınacak hazine ne kadar büyük olursa verilecek acı da o kadar destansı olacaktı. Asıl kan donduran detay, Zemdal gerçek hayatta belki de hiç tanışmadığı bu insanlarla her akşam TeamSpeak üzerinden saatlerce sohbet ediyordu. Onların hayatlarındaki sorunları dinliyor, zaferlerini kutluyor ve beraber risk alıyordu. Ancak her kahkahanın arkasında, her iyi geceler mesajının ötesinde o soğuk ve karanlık plan tıkır tıkır işlemeye devam ediyordu. Zemdal kendi zihnini ikiye bölmüştü. Bir yarısı Mirail'in en sadık dostuyken diğer yarısı Mirail'in tabutuna çakılacak son çivi hazırlayan bir cellattı. Bu süreçte Mirail Zemdal'a sadece şirketini değil, oyun içindeki hayatını da emanet etmişti. En değerli gemilerini nerede sakladığını, korumalarının hangi saatlerde devreyi bıraktığını ona anlatmıştı. Zemdal ise bekliyordu. Operasyonun lideri Istvan Shogatsu'nun talimatını etti. Meyve tam olgunlaşmadan daldan koparılmayacak. Mirail'in kibri ve Zemdal'a olan sarsılmaz inancı meyveyi her geçen gün daha da ağırlaştırıyordu. Bir yılın sonuna gelindiğinde pusu kurulmuş, infaz mangası yerini almış ve sahte dostlukların süresi dolmuştu. Takvimler operasyonun nihai gününü gösterdiğinde galaksinin en ücra ve ıssız bölgelerinde sessiz bir hazırlık vardı. Mirail o dönem oyunun en değerli ve prestijli gemilerinden biri olan Navy Issue Apocalypse zırhlısının kokpitindeydi. Yanında ise her zamanki gibi bir yıldır gölgesi gibi takip eden sağ kolu Arenis Zemdal vardı. Mirail için bu sıradan bir devriye veya maden operasyonuydu. Ancak Zemdal için bu 365 günlük bir tiyatronun final sahnesiydi. Aniden uzayın zifiri karanlığında onlarca sinyal belirdi. The Guiding Hand Social Club'ın elit suikast filosu önceden planlanmış koordinatlara sıçrama yapmıştı. Mirail ilk başta durumu bir saldırı olarak algılasa da endişelenmedi. Yanında Zemdal vardı. Ancak o an tarihin en soğukkanlı ihanetlerinden biri gerçekleşti.
çekti. Bir yıldır Mirail'i korumak için ateş eden Zendal silah sistemlerini kilitledi ve mermilerini kendi CEO'suna yani dostuna boşaltmaya başladı. Mirail'in şaşkınlık içinde sorduğu "Aranis ne yapıyorsun?" sorusuna gelen cevap koca bir sessizlikti. Mirail'in devasa gemisi saniyeler içinde metal bir enkaz yığınına dönüşürken bu sadece bir başlangıçtı. Asıl yıkım galaksinin dört bir yanındaki istasyonlarda eş zamanlı olarak başladı. Zendal ve beraberindeki uyuyan casuslar şirketin tüm banka hesaplarını saniyeler içinde boşalttı. Hangarlarda duran binlerce gemi, milyonlarca ham madde ve yılların emeği olan nadir teknolojik modüller birer birer çalındı. Götürülemeyen ne varsa oracıkta imha edildi. Ubique Seraph üyeleri oyuna girdiklerinde sadece gemilerinin patladığını değil, bir yıl boyunca inşa ettikleri her şeyin buharlaştığını gördüler. Toplam zarar o günün ekonomisiyle 50.000 Amerikan dolarıydı. Bu sadece bir oyun içi hırsızlık değil, dijital bir imparatorluğun yok edilmesiydi. Gürültü dindiğinde ve uzay boşluğu tekrar o sessiz soğuk haline döndüğünde geriye sadece devasa bir enkaz yığını ve binlerce insanın paramparça olmuş hayalleri kalmıştı. Mirail'in gemisiyle birlikte patlayan şey sadece piksellerden ibaret bir zırhlı değildi. Dijital bir dünyada kurulabilecek en kutsal bağ yani güven havaya uçmuştu. Ertesi gün haberler yayıldığında EVE Online evreni daha önce hiç görmediği bir şok dalgasıyla sarsıldı. 50.000 dolarlık maddi kayıp büyüktü evet ama asıl yıkım Ubique Seraph üyelerinin zihinlerinde yaşanıyordu. Bir düşünün, bir yıl boyunca derdinizi anlattığınız, beraber planlar yaptığınız, belki de gerçek ismini, sesini, alışkanlıklarını bildiğiniz o insan aslında 365 gün boyunca attığınız her adımda sizin mezarınızı kazıyordu. Mağdurlar için bu durum oyun hatasından öte psikolojik bir enkaza yol açtı. İnsanlar oyunu bırakmaya, diğer oyunculardan şüphelenmeye ve sanal dostluklarını sorgulamaya başladılar. Çünkü Aranis Zendal sadece bir şirketi soymamıştı. O dijital bir toplumun temeli olan inanma yetisini çalmıştı. Operasyonun beni East One Shogatsu olaydan sonra yaptığı açıklamada tarihe geçecek kadar soğukkanlı ve bir o kadar da ürpertici şu sözleri söyledi. Biz sadece bize verilen kontratı yerine getirdik. İnsanlar bize güvenmenin bedelini ödediler. Bizim için bu bir nefret meselesi değil. Sadece profesyonel bir işti. Bu açıklama olayı daha da korkunç kılıyordu. Ortada bir öfke veya intikam yoktu. Sadece bir yıl süren mekanik, hissiz ve kusursuz bir işçilik vardı. Zendal o bir yıl boyunca Mirail'in elini sıkarken hiçbir şey hissetmemişti. O sadece merminin namluya sürülmesini bekleyen bir mekanizmaydı. Bir insan neden 50.000 dolarlık dijital bir hazine için hayatından bir yılını feda eder? Cevap belki de sadece parada değil. O nihai ihanet anındaki tanrısal güç hissindedir. Aranis Zendal o son tetiği çektiğinde sadece bir gemiyi yok etmedi. Bir yıl boyunca yarattığı o sahte evreni tek bir saniyede gerçekliğin duvarına çarparak parçaladı. Bugün The Guiding Hand Social Club operasyonu dijital tarihin en karanlık derslerinden biri olarak anılıyor. Bize öğrettiği şey ise çok basit ama bir o kadar da tekinsiz. Ekranın diğer tarafındaki o ses, o dostane tavır ve sarsılmaz sadakat belki de sadece doğru anı bekleyen bir maskeden ibarettir. Çünkü unutmayın, dijital dünyalarda duvarlar yoktur. Sadece pencereler vardır. Ve o pencereden size gülümseyerek bakan kişi aslında elinde bir kronometre ile sizin son saniyelerinizi sayıyor olabilir. Eğer siz böyle bir ihanet yaşasaydınız ne yapardınız? Yorumlarınızı bekliyorum. Ve bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa da kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin.